Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Biliyorum çok fazla ara verdim. Farkındayım. Fakat şunu bilmenizi isterim. Hong Kong'da çok kötü zamanlar geçirdim. Çok zordu benim için. O 5 gün bir türlü geçmek bilmedi. O sebepten dolayı da video atamadığım için gerçekten üzgünüm. Bunu bir şekilde telafi edeceğime inanıyorum. Bir sonraki durağım olan şu an Filipinler'deyim. Manila'dayım. Manila'nın tarihini anlatan çok önemli bir yer burası. Evet arkadaşlar, Intramuros'a geldim. Burası Manila'nın çok önemli bir yeri. Tarihi anlamda. Thank you. Burada insanlar oldukça sıcakkanlı, güler yüzlü. Burası çok güzel arkadaşlar. Sizlere Intramuros'u anlatacağım. Buranın tarihinden bahsedeceğim. Burada yaşanan bazı olaylardan bahsedeceğim. Hadi gelin Intramuros'u gezelim. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against 15. yüzyıl sonlarında Hint Okyanusu'ndan ve Endonezya'dan bölgeye gelen Müslüman tacirler Filipin adalarına gelerek burada İslamiyet'i yaymışlar. 1521 yılında Magellan tarafından keşfedilmiş ve Magellan burada çıkan fetihler sonucunda savaşta hayatını kaybetmiş. 1565 yılında Meksika'dan gelen Legazpi tarafından adalar üzerinde İspanyol hakimiyeti kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında yani 1945'te Manila Muharebesi başlatılmış. Savaş sonrası yeniden inşa çabalarına rağmen birçok tarihi yapı aslında uygun olarak restore edilememiş. Örneğin Manila'nın katedrali 1958'de yeniden inşa edilmek istenmiş. Fakat orijinaliyle birebir aynı olacak şekilde yapamamışlar. Olmamış yani. Burada İspanyol döneminde Asya'nın en büyük üniversitesi ve en değerli olan üniversitesi San Ignacio'da kuruluyor 1590 yılında. Fakat Cizvitleri buradan sürdükten sonra San Ignacio Üniversitesi, Asya'nın en büyük üniversitesi, Cizvitlerin sürgün edilmesiyle 1590 yılında kurulduktan hemen kısa bir süre sonra tekrar kapatılmış. Yani faaliyeti tamamen durdurulmuş. Aslında Asya'nın en büyük üniversitesiymiş. Günümüzde bölge Manila Katedrali olarak biliniyor. Letran Koleji gibi eğitim kurumlarıyla da kültür merkezi olarak kullanılmaya devam ediliyor. Yani üniversite olarak faaliyet göstermiyor ama
günümüzde hala farklı amaçlarla, farklı şekillerde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İspanyol döneminde surları çevreleyen derin hendekler savunma amaçlı kullanılmış, ancak Amerikan işgali sırasında hastalık riskini azaltmak için hendekler oluşturulmuş ve 20. yüzyılda bu alanlar golf sahasına dönüştürülmüş. İspanyol döneminde Intramuros'ta 12 kilise bulunuyormuş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımandan sadece San Agustin Kilisesi sağlam kalmış. Bu kilise 1993'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Diğer kayıp kiliseler arasında Dominiklerin San Domingo Kilisesi ve Cizvitlerin San Ignacio kiliseleri de mevcutmuş. Aslında burada surların etrafını çevreleyen 7 tane kapı bulunuyor. Mesela Puerta kapısı. Çinlilerin kullandığı bir kapıymış. O kapıdan girip ticaretlerini gerçekleştiriyorlarmış. Manila inanılmaz derecede sıcak olduğundan dolayı gerçekten ama sıcak. Bir avokado dondurması iyi gider diye düşündüm. Bu avokado dondurması da gerçekten ilginç. Hiç böyle yani avokado tadı gelmiyor. Daha çok böyle kavun gibi. İlginç bir tadı var. Nisan 1898'de İspanyollarla savaşa giren Amerikalılar Mayıs 1898'de Manila'yı ele geçirmiş. 10 Aralık 1898'de imzalanan Paris Anlaşması ile Filipinler'de Amerika'ya bağlanmış. Amerika ülkede sivil bir yönetim kurmuş. 1916 yılında çıkarılan Filipinler Özellik Yasası ile ülkede Amerikan tipi 2 meclisli bir yasama sistemi oluşturulmuş. 1934 tarihinde Amerika'ya bağlı Filipinler Milletler Topluluğu'nun kurulduğu ilan edilmiş. Filipinler bugün hala Amerikan tipi hükümet sistemiyle yönetiliyor. Arkadaşlar ben sizlere sadece Manila'dan bahsetmiyorum. Çünkü Filipinler sadece Manila'dan oluşmuyor. Evet, Manila tarihsel anlamda çok önemli bir yere sahip. Evet, kabul ediyorum, burada çok fazla tarihi olaylar yaşanmış. Fakat Filipinler tam 7000 adadan oluşuyor. Yani 7000 küsür adadan oluşuyor. Ve toplamda 2400'ünde de sadece yaşam ve yerleşim olduğu düşünülüyor. Yani toplam Filipinlerin nüfusu 109 milyon. Ama bu 109 milyonluk nüfus 2020 yılında yapılan ölçümler sonucunda tam resmi olmayan rakamlar. Yani bu 127 milyon olabileceği düşünülüyor. Nüfusun %38.4'ü genç nüfustan oluşuyor. Yani 15 yaşın altındaki nüfus bu. Ya bu çok ciddi bir oran. Düşünsenize 110 milyon, 127 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülkenin %38.4'ü 15 yaşın altında. Burada yani daha doğrusu Filipinlerin tamamında ana etnik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir ülke. Burada yerel lezzetler de var. O dönemde tabii ki de yerel halkın girilmesine izin verilmeyen, sadece soyluların yaşadığı bir yere şu anda yerel insanların burada yerel lezzetler satıyor olması güzel. Sizlere ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. Amerika buraya savaşa geldiğinde kullanmış olduğu askeri araçları Filipin halkı savaş ganimeti olarak Amerikalılara tekrar geri teslim etmedi. O araçların içerisinde asker taşıyorlardı, mühimmat taşıyorlardı. Bu araçlar çok güçlü araçlar. Kolay kolay bozulmayan, arıza yapmayan kullanışlı bir araçtı açıkçası. Öyle şatafatlı, gösterişli bir araç değildi ama çok kullanışlı bir araç olduğundan dolayı arızalanmaması
ve kullanışlı olması neticesiyle Amerika savaş zamanında bu araçları tercih etmişti. Sonra da tabii ki savaş bittikten sonra Filipin halkı da bunu savaş ganimeti olarak kabul etti ve geri teslim etmedi Amerikan halkına. Şimdi o araçlar Manila ve Filipinlerin tamamında dolmuş olarak kullanılıyor. Bu sefer asker değil de insan taşıyorlar. Çok yaratıcı bir şekilde araçları tekrardan güncelliyorlar. Yani aslında üzerinde çok fazla bir oynama yapmıyorlar. Sadece işte bir ufak dış görünüşünü falan değiştiriyorlar. Rengini falan değiştiriyorlar. İşte üzerine birkaç yazı falan yazıyorlar. Süslüyorlar, püslüyorlar. Şimdi o araçları şehirlerde dolmuş olarak kullanılıyor. Ve gerçekten çok etkileyici ve inanılmaz güzel. Manila gerçekten büyüleyici bir yer. Oldukça etkileyici. İnsanlar çok sıcakkanlı. Çok sevecen, saygılılar, kibarlar. Ve böyle hani kötü bir enerjileri yok. Gayet ılımlılar. Burası 127 milyona yakın bir nüfusa sahip olduğundan dolayı etnik çeşitlilik açısından da oldukça zengin bir yer. Ana etkinlik grupları arasında Tagalog var, Cebuano var, Ilocano var, Bicolano var, Kapampangan var ve Varay var. Bunlar sadece bilinenler. Burası Hindistan cevizinin en büyük üreticilerinden biri. Burada ayrıca mangosten, papaya ve muz da ürettikleri ürünler arasında yer alıyor. Burası San Agustin Kilisesi. San Agustin, savaş sonrası ayakta kalan yapılardan biri. Şu anda bir düğüne tanıklık ediyoruz. Nikah kıyılıyor. See and release shall not bless your array and rings. Bless, O Lord, your servants, Zini and Venice, with sufficiency of material possessions, which this array symbolize, so that they may use them to attain eternal life. Lord, bless also these rings. Grant that those who wear them may always have a deep faith in each other. May they do your will and always Hani haberim olsaydı çeyreğimizi alıp böyle gelirdik. En azından geline bir çeyrek takardık yani. Neyse. Papa Leo. Günümüzde seçilmiş Papa'nın şeyini oraya asmışlar. Bu Papa hakkında da bir bilgi dolaşıyor ama ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. En azından siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu Leo 2500 euro maaşından vazgeçtiğini açıklamış. Ama ne kadar doğru ne kadar değil bilemem orasını. Fazlası var mı yok mu orasını da bilemem. Amcamız burada kuşu uçurdu beni etkilemek için. O ürünü alayım diye ama işe yaramaz tabii ki. Manila'da bir kişinin ortalama yaşam maliyeti kiralar hariç ayda yaklaşık 28.200 peso. Yani o da 580 dolar civarında bir rakam yapıyor. Dünyanın diğer birçok yerinde olduğu gibi Filipinler'de de kira normalde ayrı maliyet olarak sayılıyor. Manila'nın dışındaki maliyetler genellikle daha düşük olsa da Filipinlerin geçim kaynakları sayesinde insanlar bir şekilde yaşamlarını burada sürdürmeye devam ediyorlar. Ülkede 2011 yılı itibariyle hizmet sektörü gayri safi yurt içi hasılanın %55.8'ini oluşturuyor. Sanayide ise %31.4'ünü oluşturuyor. Tarım sektörü ise %12.8.
Son yıllarda ise hizmet sektörü, özellikle de mali sektör, Filipinlerin gelişen sektörü olmuş. Biz buraya rahatlıkla vizesiz bir şekilde bir aylığına girebiliyoruz. Hazır konusu açılmışken sizlere ondan da bahsedeyim. Ben Hong Kong'dan Manila'ya uçak biletini 4120 küsür lira bir rakamdı. Manila'ya akşam vakti indim. Zaten ben daha öncesinden Ben zaten daha öncesinden Manila'da kalacağım yeri, her şeyi ayarlamıştım. O sebepten dolayı da havaalanına yakın bir yer seçmiştim. Oranın da geceliği 589 TL. Burada insanlar gerçekten sıcakkanlı, sevecenler. O sebepten dolayı da gayet burada olmaktan dolayı mutluyum. Pasaport kontrolünden geçerken böyle bir ufak bir gerginlik yaşandı. O sebep de şundan kaynaklanıyor. Ondan da bahsedeyim size. Hani gerginliğin sebebinden bahsedeyim size. Aslında polisle alakalı bir şeydi. Ay, no, no, thank you. Walking. Well, walking. Thank you. Huh? I'm travel. Thank you. Yeah, travel. YouTube video. 64 hectare, 4.5 kilometers around. We go around all places. Yeah, okay, maybe later. Okay? Thank you. Thank you so much. Better go, guys. No. I'm travel. Okay, thank you. Neyden bahsettiğimizi de unutuyorum. Şimdi böyle tabii etrafımı da sardılar aynı zamanda. Şu tuk tuk benzeri bir araç var burada. Şu araçlar. Bunlarla... Quality. Ha? It's a quality. The guy the quality. Yeah, okay, I understand. Yeah. Yeah. Maybe later. Yeah, okay, travel, okay? Thank you. Yazık ya, gencecik. Önde dişleri kalmamış. Bahsettiğim şeyi de kaçırmak istemiyorum. Neyse. Pasaport kontrolüne girdiğimde tamam, evet, doğru söylüyorsun. Evet, bende de hata var. Onu ben zaten videomda da belirtmiştim. Benim tam araştırmamamdan kaynaklı bazı problemler yaşadım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Fakat şöyle de bir şey var. Irkçılığa uğradığım kısmı... Do your blood, sir? Ha? Do your blood? Blood? YouTube. YouTube, yeah. Yeah. Yay. Ben Macao'da o polislerin ırkçılığına maruz kaldım. Hemen size kanıtını göstereyim. Videoda da bahsederken size demiştim ki polislerden bir tanesi benim pasaportumu aldı, içeri gitti ve bir daha geri getirmedi. Uzunca bir süre getirmedi. Ben istememe rağmen getirmedi. O polis baya bir ırkçıymış. Bakın benim pasaportuma nasıl zarar vermiş. Üstünü resmen zımparalamış. Türk bayrağını, ay yıldızımızı resmen zımparalamış. Konuya gelecek olursak eğer. Ben burada Manila'ya indikten sonra, bak ben Manila polisine kızmıyorum. Gümrük polisine kesinlikle bir şey söylemiyorum. Asla bir lafım yok. Adam sonuçta işini yapıyor. Pasaporttan geçerken pasaportu okutuyorsunuz. Böyle bir makine var. O makineyi okutuyorsunuz. Ondan sonra içinde zaten çip var onun. Ondan sonra zaten sizin bilgileriniz onun ekranına düşüyor. Manila'daki polis bana dedi ki pasaportum bozulmuş, çalışmıyor dedi bana. Ben de tabii hani anlamadım ilk başta nasıl olduğunu. Yani bir çözemedim olayı. Sonra sağ olsun beni yönlendirdi. Şimdi paylaşacağım siteyi. Bana dedi ki git şu karşı tarafta QR kod var dedi. QR kodu okut. Karşına çıkan sitede bilgilerini doldur. Sonra tekrar yanıma gel dedi. Tamam dedim, kabul ettim. Sonra ben o internet sitesinden tüm bilgileri doldurdum. Bir tane de fotoğraf çekiyorsunuz, hemen o anda orada fotoğraf çekiliyorsunuz. Onlarla beraber tekrar polisin yanına geri gittim. Şimdi tabii ben bunu yaparken zorlandım mı? Hayır, zorlanmadım. İnternet sitesi hem İngilizce açıklaması var hem de kendi dillerinde diğer açıklamalar da mevcut. Sonra bittikten sonra ben tabii polisin yanına tekrardan gittim. Bütün bilgilerimi doldurmuştum. 1 aylık vizeyi verdi.
1949 yılında karşılıklı yapılan anlaşma neticesinde 1990 yılında buraya, Manila'ya bir tane büyükelçimiz kuruluyor. 1991 yılında, yani hemen bir yıl sonra da Ankara'ya Filipinler Büyükelçiliği kuruluyor. Böylelikle dostluğumuz devam ediyor. Hala günümüzde buraya vizesiz bir şekilde rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Bir aylık olmak şartıyla vizenizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ki ben bazı sorunlar yaşamış olmama rağmen çok rahat girebildim. Herhangi bir vize ücreti yok, ödemedim. Yani bilginiz olsun. Manila'ya mutlaka ama mutlaka gelip buraları gezmelisiniz. Manila çok kalabalık bir şehir. Ama kaotik ve kalabalık olmasına rağmen insanların sıcakkanlı ve sevecen olmaları, yardımsever olmaları, güler yüzlü olmaları çok iyi bir şey. Burada sokakta yaşayan çok fazla fakir insan var. Tabii insan üzülüyor. Bu kadar kalabalık bir nüfusta, bu kadar genç bir nüfusta sokaklarda yaşayan çok fazla evsizin olması üzücü tabii ki de. Böyle sokakları çok güzel isimler yazmışlar. Hemen hemen her sokakta bu şeyi görürsünüz, yazıyı görürsünüz. Bir de isimler de oldukça havalı ha, yani Gopildo. Tabii ki de İspanyol etkisinden kaynaklı olarak bu insanların çoğu İspanyolca, İngilizce biliyorlar. Şunu da size söyleyeyim. Adaların sadece 880'inde yaşamın olduğunu söyleseler de aslında 2400 adanın üstünde yaşam olduğu biliniyor. Çok fazla, çünkü adacık adalardan oluşuyor. En son bahsettiğim gibi 2020 yılında tam resmi olmayan açıklamaya göre 109 milyon nüfusu olduğu söyleniyor. Ama diğer bir tahmine göre 127 milyon olduğu söyleniyor. Elbette ki ikinci verinin daha doğru olma ihtimali bana göre daha yüksekmiş gibi geliyor. Çünkü canlı olarak buraya gelip buradaki insanlarla konuşup tanışınca, burada biraz fazla vakit geçirince anlıyorsunuz ki 109 milyondan da fazla olma ihtimali yüksek. Evet. İşte o bahsetmiş olduğum Amerikan aracı, Amerikan askeri aracı burada Filipinlilerin bunları dönüştürüp dolmuşa çevirmeleri gerçekten çok akıllıca. Az önce de sokak kedisi görmüştüm. Benim kaldığım otelde de mevcut. Burada turistler için fayton benzeri araç. Bakın buraya her yerde olduğu gibi buraya da kurmuşlar. Buraya bir bakalım, burada neler var neler yok. Et kokusu alıyorum çünkü. Malum dişime et değdi mi kendimi kaybediyorum. Hello. And beef? Pork. Pork. And other? Kinain ni Chong, ang mga buto. Only pork? Yeah. No more beef already finished. Chicken. Chicken. Yeah, chicken. Yes, okay, understand. And two, please. Two? Two. This two. You eat here? Yes, here. Okay. And this only two. Okay? 2 pieces. Yeah, 2 pieces. Yeah. Okay. No Yeah. rice? No rice? No rice. okay, No, no thank you. rice. Cola? Pepsi, cola. Coke.
Yeah, Coke. Coca-Cola. Yeah, Coca-Cola. One Coca-Cola, please. Okay. Okay, thank you. Okay. Yes. From here. Okay. Yeah. Pay? How much? Later, after you finish. Ha, later, finish. Okay. Şuraya oturalım. Şöyle 2 tane but. Ben aslında çok böyle tavuk seven bir insan değilim. Thank you. Fakat şu anda açlığımı yatıştırsın diye böyle bir şey yaptık. How much? Yeah, this one, sir. Huh? No, thank you. Only 155 pesos. Only All, yeah. 150. 150. Yeah. Tamam, 150 peso yapıyor arkadaşlar. Okay. Thank you. It's Philippine money. Yeah, okay. Okay. Thank you. Okay. Where are you from? Türkiye. Turkey. Yes. Nice country. Thank you. Tavuğun tadı güzelmiş. Arkadaşlar, ben bunu şimdi yiyip bitirirken sizler de kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Şimdilik iyi gidiyoruz. Desteğinizle iyi yerlere geleceğime, iyi videolar çekeceğime eminim. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Şimdi göstereceğim bu yer Fort Santiago. Burası İspanya sömürge döneminden kalma önemli bir yer. Sizlere burayı anlatacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Buranın girişi ücretli. Şurada giriş ücreti var. Şimdi buradan geçelim. Size giriş ücretinden de bahsedeceğim. Aslında girmiş olduğum bir önceki yerde de giriş ücreti vardı. Orada da 75 peso ödedik. Ondan bahsetmeyi unutmuştum. Şimdi sizlere buradan bahsedeceğim. Evet, giriş ücreti olarak 75 peso ödedik buraya. Artık ne kadar yapıyor? Ben gerçi bunu hatıra olarak saklayacağım. O diğerleri gibi Japonya seyahatinde de, Güney Kore seyahatinde de, Tayvan'da da, Hong Kong'da da, ki Hong Kong'u kötü geçmiş olsa bile sakladığım birkaç anı var. Bu da onlardan biri. Çok güzel oluyor böyle. Biriktiriyorum ya, hiçbir şey atmıyorum. Aslında Intramuros'un en önemli yerindeyim ben şu anda. Bütün Intramuros aslında bence burası. Sizlere burayı anlatacağım. Burası İspanyol sömürge döneminden kalma önemli bir savunma kalesiymiş o zamanlarda. Vali Legazpi, yani tam adıyla Miguel López de Legazpi tarafından inşa edilmiş. İlk yapı toprak ve ahşaptan oluşuyormuş. Ancak Çinli korsan Lima Hong buraya saldırıp burayı yıktıktan sonra 1590 yılında burayı tekrardan inşa ediyor. 3 yıl sürüyor inşası. Buranın inşaatını yaparken taş unsurlarını ön planında tutmuş. Buranın girişinde daha oraya gelmedik gerçi ama şimdi geldiğimizde o kabartmayı da size göstereceğim. Aziz James'in Müslümanları ezen bir kabartması bulunuyor o kapının girişinde. İspanyol, İngiliz, Amerikan ve Japon işgallerinde askeri üs ve hapishane olarak kullanılmış burası. Daha önce Jose Rizal'i hiç duydunuz mu bilmiyorum ama ben Jose Rizal'i daha önceden duymuştum. Kendisi Filipin halkı için, Filipinliler için, özellikle Manila için çok değerli, çok kıymetli bir insan. Filipinlerin milli kahramanı aynı zamanda. 1896 yılında
İspanyol yönetimine karşı ayaklanmayı destek vermekle suçlanıyor burada. Ve Jose Rizal burada idama mahkum ediliyor. Mi ultimo aidos, yani Türkçe anlamı son veda anlamına gelen şiirini de burada yazıyor. Aziz ilan ettikleri işte Aziz James heykeli Müslümanları ezdiği söylenen kabartma bu. Hemen kapının girişinde. Jose Rizal burada 1896 yılında idam edilmeden önce normal bir hayatı varmış. Çok da güzel aslında eserleri varmış. Çok güzel şiirleri varmış. Ve buranın insanlarına bilgi niteliğinde çok fazla şey sunmuş. Uyanmaları, kendilerine gelmelerini, kendilerine ait bir toprakları olduğunu hatırlatmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Burada 1896 yılında idam edilmeden önce Türkçe karşılığı olan Son Veda şiirini burada yazıyor ve maalesef burada vefat ediyor. Ben daha önce Küba'ya hiç gitmedim ama garip bir şekilde böyle Küba atmosferi var gibi. Sizlere onu hissettiriyor. Rizal aslında tam adıyla Jose Protasia Rizal Mercado Alonso Realando. Ne kadar uzun ismi var. 19 Haziran 1861 yılında doğmuş. 30 Aralık 1896 yılında da idam edilmiş. Bağımsızlık mücadelesinin öncü isimlerinden biriymiş. Rizal halkının ulusal kimliğini kazanmasına yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalarla katkıda bulunmuş. Yenilikçi, ileriyi gören bir kahramanmış. Ya Rizal hakkında çok fazla aslında bilgi yok ama ben Rizal'i biliyorum, anımsıyorum, bir yerlerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum onu bilmiyorum. Çünkü Jose Rizal ismi bana hiç yabancı gelmedi. Beni aslında en çok etkileyen yanlardan bir tanesi Filipinlilerin bu Amerikan askeri araçlarını dolmuşa çevirmiş olmaları gerçekten beni en çok etkileyen şey olmuştu. O dolmuşlara binmedim. Çünkü burada taksiler ucuz. Ben mesela 7 kilometre uzaktayım. 7 kilometreden buraya taksiyle geldim. Toplamda 250 TL ödedim 7 kilometreye. Grab diye bir uygulama var. O Grab denen uygulamanın üzerinden taksinizi çağırabiliyorsunuz. Hiç öyle taksimetre açma derdi bilmem ne falan yok. Taksiciyle de herhangi bir şekilde diyaloğa girmenize de gerek yok. O uygulama üzerinden gideceğiniz noktaya kaç para yazdığını peso üzerinden görüyorsunuz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve Manila'ya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Giriş çok dar. Şöyle göstereyim size. Eğiliyorum şu anda. Buradan giriyorsunuz. Oo. Yani muhtemelen burada şöyle, burası kapıydı. Kapalıydı burası. Sonuçta burası hapishane. Her yere eğilerek giriyorsunuz. Yani girişler dar.
aslında sizlere daha önce Hiroşima'da da bahsetmiştim. Savaşın her hali kötü. Hiç savaşın güzel bir yanı yok. Anlatılacak güzel bir yanı da yok. O sebepten dolayı da bakın. Burada gerçek resimler kullanılmış. Girişler inanılmaz dar. Yani burada eğilmeden geçerseniz mutlaka kafanızı bir yerlere çarparsınız. Oh my god. Aklım çıktı. Böyle şok. Orada duruyor öyle heykel gibi, korktum ben de. Gaza geldik şöyle. Hayır, bir yandan kafamda buranın hakkında hikayeler dönüyor. Bir yandan kafamı bir yerlere vurmamaya gayret gösteriyorum, özen gösteriyorum. Kafam o kadar meşgul ki. Bir an adamı heykel zannettim. Bakın mesela şimdi bu heykel. Su. Oraya gidemiyorum. Şimdi şu heykel. Adam da orada duruyor. Orada duruyor. Ben oradan geldim. Ya çok korktum ya. Burası da ıslakmış ya. Fark etmedim. Bakın her şey çok dar. Yani bütün girişler falan, merdivenler. Yani kafanı vurmadan gitmek biraz zor. Evet. Bu kanal hiç de temiz görünmüyor. Tabii şimdi burası birçok amaç için kullanıldığından dolayı o dönemde, yani 70 yıl öncesinden bahsediyorum. Vay be, ama etkileyici bir manzarası var. Evet arkadaşlar, sizlere Manila'dan, Fort Santiago'dan seslendim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlık, huzur, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.